Ders 1. Yaratıcılık oluşturmak. Kura ilginç geliyor. Bu proje için şablonları nerede bulabilirim? Yakında başlamayı çok isterim. Ücretsiz şablonlar satın alabileceğiniz ve hatta indirebileceğiniz birçok harika çevrimiçi kaynak var. Herhangi bir zanaat web sitesini kontrol ettiniz mi? Henüz yapmadım ama bu harika bir fikir. Kesinlikle bakacağım. Projemi hayata geçirecek benzersiz bir şey istiyorum. Yerel el sanatları mağazalarını da yararlı bulabilirsiniz. Genellikle çeşitli şablonlara sahiptirler ve satın almadan önce bunları şahsen görebilirsiniz. Bu doğru. Ayrıca yerel işletmeleri desteklemek her zaman güzeldir. Belirli tasarımlar için önerileriniz var mı? Belirli bir temayı tercih ediyorsanız, çiçek desenleri veya geometrik şekiller öneririm. Herhangi bir projeye güzel bir dokunuş katabilirler. Bu fikirleri seviyorum. Çiçek tasarımları gerçekten canlı bir görünüm getirebilirken, geometrik şekiller modern bir his sunar. Kesinlikle. Gerçekten benzersiz bir şey yaratmak için farklı stilleri karıştırıp eşleştirebilirsiniz. Her şey yaratıcılığınızı ifade etmekle ilgili. Başlamak için sabırsızlanıyorum. El işi, yaratıcılığı kanalize etmenin ve özel bir şey yapmanın çok tatmin edici bir yoludur. Ders 2. Havacılık otoritesi. Uçak bir bakayım. Doğru olduğuna emin misin? Gemiye binmeden önce her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istiyorum. Evet, detayları kontrol ettim ve güzergahımızla eşleşiyor. Önemli bir şeyi kaçırmadığımızdan emin olmak istiyorum. İyi bir düşünce. İki kez kontrol etmek her zaman daha iyidir. Seyahatle küçük detaylar bile deneyimlerimizde büyük bir fark yaratabilir. Kesinlikle. En son ne zaman seyahat ettiğimizi hatırlıyorum. Basit bir gözetim nedeniyle neredeyse uçuşumuzu kaçırdık. Bunun bir daha olmasını istemiyorum. Bu anlaşılabilir bir durum. Organize olmak, özellikle yeni yerlere seyahat ederken daha sorunsuz bir yolculuk sağlar. Evet ve stresi azaltmaya yardımcı olur. Lojistik konusunda endişelenmeden bu seyahatin her anının tadını çıkarmak istiyorum. Kesinlikle. Uçağa bindiğimizde rahatlayabilir ve önümüzdeki maceraya odaklanabiliriz. En çok neyi dört gözle bekliyorsun? Yeni kültürleri keşfetmek ve yerel yemekleri denemek için sabırsızlanıyorum. Farklı bir şey deneyimlemek her zaman heyecan vericidir. Ben de. Seyahat etmek olasılıklar ve yeni deneyimler dünyasını açar. Hadi bundan en iyi şekilde yararlanalım. Ders 3. Unutulmaz hatıra eşyaları. Benzersiz bir hatıra almanın, bu deneyimi hatırlamanın harika bir yolu olacağını düşünüyorum. Katılmıyor musun? Kesinlikle. Hatıra eşyaları seyahatlerimizin özünü yakalayabilir ve onları her gördüğümüzde harika anılar uyandırabilir. Kesinlikle. Maceranın bir parçasını bizimle eve getirmek gibi bir hikaye anlatan somut bir şey. El yapımı eşyalar veya yerel sanat gibi ziyaret ettiğimiz yerin kültürünü yansıtan bir şey seçme fikrini seviyorum. Bu harika bir yaklaşım. Sadece yerel zanaatkarları desteklemekle kalmaz, aynı zamanda bize varış noktasıyla daha derin bir bağlantı sağlar. Evet ve bu hatıra ne zaman baksam, bana yaşadığımız deneyimleri ve yol boyunca tanıştığımız insanları hatırlatacak. Doğru. Artı, hediyelik eşyalarımızın arkasındaki hikayeleri arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmak bu anları daha da özel hale getirebilir. Kesinlikle. Maceralarımıza küçük bir bakış atmak,
sohbetleri tetiklemek ve başkalarına da seyahat etmeleri için ilham vermek gibi. Seyahatimizden ne tür bir hatıra almak istersiniz? Ders 4. Moda bulguları. Üzerinde parlak çiçekler olan bir çift çan altı pantolon vardı ve ne kadar cesur ve canlı olduklarına hayran kalmaktan kendimi alamadım. Kulağa harika geliyor. Çiçek desenleri her zaman bir kıyafete eğlence ve enerji duygusu getirir. Sence de öyle değil mi? Kesinlikle. Özellikle güneşli aylarda gerçekten bir açıklama yapabilir ve gardırobunuza kişilik katabilirler. Kesinlikle. Modanın yaratıcılığı ve bireyselliği nasıl ifade edebileceğini seviyorum. Her şey giydiğiniz şeyde iyi hissetmekle ilgili. Ve çağın dipleri gibi geçmişten gelen trendlerin modern modada nasıl geri dönmeye devam ettiğini görmek ilginç. Evet, insanların benzersiz moda anlayışlarını benimsemelerine izin veren nostalji ve çağdaş tarzın harika bir karışımıdır. O çan altlarını giyme şansın olsaydı yapar mıydın? Kesinlikle. Dışarıda eğlenceli bir gün veya arkadaşlarla rahat bir toplantı için mükemmel olacaklarını düşünüyorum. Ruh bu. Moda eğlenceli olmalı ve kim olduğumuzu yansıtmalı ve bu pantolonlar harika bir seçim gibi geliyor. Ders 5. Zor sorular. Bir keresinde bana en büyük zayıflığım soruldu ve söylemeliyim ki cevap vermesi zor. Hayal edebiliyorum. Güçlü yönlerinizi baltalamadan zayıflıkları tartışmak her zaman bir zorluktur. Ne dedin? Mükemmeliyetçi olma eğilimimden bahsettim. Çünkü bazen her şeyin doğru olmasını istediğimde beni yavaşlatabilir. Bu düşünceli bir cevap. Kaliteye olan bağlılığınızı vurgularken öz farkındalığı gösterir. Kesinlikle. Zayıflıkları büyümeyi ve onlar üzerinde nasıl çalıştığımı gösteren bir şekilde çerçevelemek önemlidir. Bu harika bir bakış açısı. İşverenler genellikle dürüstlüğü ve gelişme istekliliğini takdir eder. Evet ve herkesin üzerinde çalışacak alanları olduğunu hatırlatıyor. Hepsi insan olmanın bir parçası. Kesinlikle. Bu zayıflıkları güçlü yönlere nasıl dönüştürebileceğimize odaklanmak çok daha verimli. Kesinlikle. Yani aynı soru sorulsaydı nasıl cevap verirdin? Ders 6. Moda evrimi. Moda, stil tarihinde ikonik 10 yıllar olarak kalmasına rağmen 1980'lerde ve 1990'larda biraz daha muhafazakardı. Bu doğru. Trendlerin yıllar içinde toplumsal değerleri ve kültürel değişimleri nasıl yansıttığı büyüleyici. Kesinlikle. Bu 10 yılların daha muhafazakar stilleri genellikle zarafeti ve klasik silüetleri vurguladı. Evet ve bu stillerin modern modayı nasıl etkilediğini ve klasik unsurları çağdaş kıvrımlarla harmanladığını görmek ilginç. Doğru. Birçok tasarımcı geçmiş 10 yıllardan ilham alır ve eski ve yeninin güzel bir birleşimini yaratır. Modanın nasıl geliştiğini, ancak yine de köklerini onurlandırdığını görmek harika. Sence de öyle değil mi? Kesinlikle. Stil hakkındaki sohbeti dinamik ve heyecan verici tutar. Katılıyorum. Ayrıca, insanların bireyselliklerini ifade etmelerini ve vintage parçalarla modern parçalarla karıştırmalarını sağlar. Kesinlikle. Her şey sizinle rezonansa giren şeyi bulmak ve onu kendinize ait kılmakla ilgilidir. Ders 7. Müzikal anılar. Hey, daha önce hiç müzik aleti çaldın mı?
Evet, gençken piyano çalardım ve çok ödüllendirici bir deneyimdi. Bu harika. Piyano çok yönlü bir enstrümandır. Pek çok farklı müzik stili üretebilir. Kesinlikle. Klasik şarkıların yanı sıra modern şarkıları da çalmayı çok sevdim. Duygularımı müzikle ifade edebiliyormuşum gibi hissettim. Müziğin güzelliği de bu değil mi? Bizi duygularımıza ve anılarımıza bağlamanın bir yolu var. Kesinlikle. Resitallerde performans göstermenin heyecanını hala hatırlıyorum. Hem sinir bozucu hem de heyecan vericiydi. Hayal edebiliyorum. O anlar unutulmaz olmalıydı. Hala oynuyor musun? Eskiden olduğu kadar yapmıyorum. Ama ara sıra en sevdiğim şarkıları çalmak için oturuyorum. Eski bir arkadaşla yeniden bağlantı kurmak gibi. Bu çok güzel. Müzik pek çok anıyı geri getirebilecek zamansız bir kaliteye sahiptir. Ders 8. İdeal yaşamak. İdeal olarak temiz havanın ve manzaranın tadını çıkarmak için balkonlu 2 yatak odalı bir daire istiyorum. Kulağa mükemmel geliyor. Açık alana sahip olmak, özellikle bir şehirde yaşam deneyiminizi gerçekten geliştirebilir. Kesinlikle. Bir balkon bir kitapla dinlenmek veya güneşte ıslanırken sabah kahvesinin tadını çıkarmak için harika olacaktır. Evet, onu zaten hayal edebiliyorum. Onu bitkilerle süsleyerek şehirdeki küçük bir vaha için rahat oturma yerleriyle süsleyebiliyorum. Kesinlikle. Bir yeri ev gibi hissettiren küçük konforlardır. Bir apartman dairesinde hangi özelliklerin gerekli olduğunu düşünüyorsunuz? Geniş bir mutfak şart olduğunu düşünüyorum. Yemek yapmayı ve eğlenmeyi seviyorum. Bu yüzden iyi bir mutfak düzeni benim için önemlidir. Bu harika bir nokta. İşlevsel bir mutfak insanları gerçekten bir araya getirebilir ve onu evin kalbi haline getirebilir. Kesinlikle. Yeterli doğal ışığa sahip olmak da önemlidir. Sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratır. Evet, ışık bir alanın havasını tamamen değiştirebilir, havadar ve açık hissettirebilir. Ders 9. Pazarlama stratejileri. Kesinlikle. İçerik pazarlamasına ne dersiniz? Son zamanlarda bu alanda nasıl gidiyoruz? İçerik pazarlaması, marka görünürlüğümüz için çok önemlidir ve son kampanyalarımızdan bazı olumlu katılımlar fark ettim. Bunu duymak harika. İlgi çekici içerik, kitlemizde gerçekten bir bağlantı oluşturabilir. Hangi stratejileri uyguluyoruz? Hikaye anlatmaya ve hedef kitlemizde iyi yankı uyandıran değerli bilgiler sağlamaya odaklandık. Bu akıllıca. İnsanlar sadece bilgilendirmekle kalmayıp aynı zamanda eğlendiren içeriği de takdir ediyor. Sosyal medyayı da etkili bir şekilde kullanıyor muyuz? Evet, daha geniş bir kitleye ulaşmak için içeriğimizin parçalarını çeşitli platformlarda paylaşıyoruz. Şimdiye kadar oldukça etkili oldu. Bu harika. Yayınlamadaki tutarlılığın izleyicilerimizin ilgisini çekmenin ve ilgilenmesini sağlamanın anahtarı olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Ayrıca, yorumlar ve mesajlar yoluyla hedef kitlemizle etkileşim kurmak bir topluluk duygusu geliştirebilir. Kesinlikle. Bu ilişkiyi kurmak sıradan izleyicileri sadık takipçilere dönüştürebilir ki bu markamız için paha biçilmezdir. Ders 10. Hata farkındalığı. Birçok insan böceklerden korkar ve bu korkunun neden var olduğunu düşünmek ilginçtir. Kesinlikle. Bazı böcekler,
mahsul yemek veya evleri istila etmek gibi kötü şeyler yapar ve bu da olumsuz bir algı yaratabilir. Bu doğru. Bununla birlikte tüm böceklerin zararlı olmadığını hatırlamak önemlidir. Birçok ekosistemde çok önemli roller oynar. Kesinlikle. Örneğin, arılar tozlaşma için gereklidir ve onlarsız birçok bitki hayatta kalamaz. Evet, ilk bakışta korkutucu görünseler bile her yaratığın doğada yeri olması büyüleyici. Katılıyorum. Bazı böceklerin faydaları hakkında kendimizi eğitmek, korkuyu azaltmaya ve bir arada yaşamayı teşvik etmeye yardımcı olabilir. Kesinlikle rollerini anlamak bakış açımızı değiştirebilir ve onları daha fazla takdir etmemizi sağlayabilir. Kesinlikle. Belki başkalarına çevremizdeki böceklerin önemini öğretmek için bir atölye çalışması yapmalıyız. Bu harika bir fikir. Sıklıkla yanlış anlaşılan bu yaratıklara karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeye yardımcı olabilir. Ders 11. Günlük maceralar. Her yürüyüşe çıktığımızda mini bir maceraya atılmak gibi. Sence de öyle değil mi? Kesinlikle. Her yürüyüş, ister yeni bir park ister büyüleyici bir kafe olsun, beklenmedik keşiflere yol açabilir. Evet, dışarı çıkmanın bir olasılıklar dünyasını nasıl açabilmesi şaşırtıcı. Yürümenin en çok neyi seviyorsunuz? Temiz havayı ve zihnimi temizleme fırsatını seviyorum. Günü düşünmek ve ilham bulmak için harika bir yol. Kesinlikle. Açık havada olmanın ruh halimizi ve yaratıcılığımızı gerçekten artırabilecek ferahlatıcı bir şey var. Ayrıca, resmi bir antrenmanın baskısı olmadan aktif kalmanın harika bir yoludur. Doğal ve keyifli hissettiriyor. Evet, ve toplulukla bağlantı kurmak için bir şans, özellikle yol boyunca tanıdık yüzler gördüğünüzde. Kesinlikle. Bu küçük etkileşimler günümüzü aydınlatabilir ve çevremize daha bağlı hissetmemizi sağlayabilir. Çok doğru. Her yürüyüş potansiyellerle dolu küçük bir macera haline gelir ve bu perspektifi seviyorum. Ders 12. Proje planlama. Evet, kulağa gerçekten ilginç geliyor. Bunu kurmaya nasıl devam edeceğiz? Bence ilk adım hedeflerimizi ve projeyle neyi başarmak istediğimizi özetlemek. Bu mantıklı. Hedeflerimizi tanımlamak, odaklanmamıza ve başarımızı ölçmemize yardımcı olacaktır. Sence bundan sonra ne olmalı? Bundan sonra, kilometre taşlarımızı ve son teslim tarihlerimizi haritalamak için bir zaman çizelgesi oluşturabilir ve yolda kalmamızı sağlayabiliriz. Kesinlikle. Bir zaman çizelgesi zamanımızı etkili bir şekilde yönetmemize ve projenin ilerlemesini sağlamamıza yardımcı olacaktır. Herkesin etkili bir şekilde katkıda bulunabilmesi için, her kişinin güçlü yönlerine göre görevler atamak da önemlidir. Kesinlikle. Herkesin becerilerinden yararlanmak işimizin kalitesini artıracak ve süreci daha sorunsuz hale getirecektir. Ayrıca, herhangi bir zorluğun üstesinden gelmek ve yol boyunca ilerlememizi kutlamak için düzenli kontroller gerekli olacaktır. Bu harika bir nokta. İletişimi açık tutmak, proje boyunca hepimizin uyumlu kalmasını ve motive olmasını sağlayacaktır. Ders 13. Tazelenmek. Her sabah tazelenmek ve güne hazır hissetmek için dişlerimi fırçalar ve yüzümü yıkarım. Peki ya sen? Ben benzer bir şey yapıyorum. Sabah rutinime bu basit görevlerle başlamanın beni uyandırmaya ve olumlu bir ton oluşturmaya gerçekten yardımcı olduğunu görüyorum.
Kesinlikle. Sadece biraz öz bakımın ruh halimizde ve enerji seviyemizde bu kadar fark yaratabilmesi şaşırtıcı. Kesinlikle. Ayrıca yüzüme bir miktar soğuk su eklemekten zevk alıyorum. Canlandırıcı ve ferahlatıcı hissettiriyor. Bu harika bir ipucu. Dolaşımı iyileştirmeye ve cildimizin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olabileceğini duydum. Evet. Artı, temizlik ve tazelik hissi bana günün getirdiği her şeyin üstesinden gelme güvenini veriyor. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Bizi güçlendiren ve dünyayı ele geçirebileceğimizi hissettiren küçük ritüellerdir. Kesinlikle. Ve bazen hazırlanırken biraz iyimser müzik çalmayı seviyorum. Sabahın pozitif enerjisine katkıda bulunur. Kulağa eğlenceli geliyor. Müzik ruh halimizi gerçekten yükseltebilir ve bu rutin görevleri daha keyifli hissettirebilir. Ders 14. Bakkal alışverişi. Sıralar. Meyvelerin nerede olduğunu biliyor musun? Daha sonra atıştırmak için taze olanları almak istiyorum. Tabii ki. 6. koridordalar. Sebzelerin hemen yanındalar. Orada harika bir seçim bulacaksınız. Bu mükemmel. Taze meyve toplamayı seviyorum. Her zaman sağlıklı bir seçim gibi geliyor. Kesinlikle. Ayrıca çok yönlüdürler. Onları kendi başlarına yiyebilir veya smoothie'lere ve salatalara ekleyebilirsiniz. Kesinlikle. Kahvaltıda biraz çilek ve belki biraz muz almayı düşünüyorum. Harika seçenekler. Çilekler lezzetlidir ve muzlar hareket halindeyken atıştırmalıklar için çok uygundur. Kesinlikle. Evde her zaman stokladığınız favori meyveleriniz var mı? Her zaman elma ve portakallarım var. İkisi de ferahlatıcı ve uzun süre dayanıyor. Bunlar mükemmel. Farklı lezzet ve besinlerin tadını çıkarmak için çeşitli meyvelere sahip olmak güzel. Ders 15. Oda müsaitliği. Bu iyi haber. Sizin için uygun bir odamız var. Rahat ve iyi bir konumda. Bu harika. Gecelik ne kadara mal olacak? Bütçeme uyduğundan emin olmak istiyorum. Fiyat oldukça makul. Gecelik $100 ve buna kahvaltı ve Wi-Fi dahildir. Kulağa adil geliyor. Kahvaltının dahil olmasını takdir ediyorum. Sabahları çok daha kolay hale getiriyor. Kesinlikle. Ayrıca konumu idealdir. Birçok cazibe merkezine ve toplu taşıma araçlarına yakındır. Bu büyük bir artı. Merkezi bir konuma sahip olmak, bölgeyi keşfederken çok zaman kazandırabilir. Kesinlikle. Çok fazla işe gidip gelme konusunda endişelenmeden konaklamanızın tadını çıkarabileceksiniz. Satıldım. Rezervasyonu tamamlayalım. Yerleşmek ve keşfetmeye başlamak için sabırsızlanıyorum. Harika. Ayrıntıları ben hallederim ve macerana hazır olacaksın. Ders 16. Küresel çatışmalar. Geleceği düşünürken dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden çatışmalara ne dersiniz? Bu kritik bir konu. Kaç bölgenin huzursuzluk ve şiddetle mücadele ettiğini görmek endişe verici. Kesinlikle. Pek çok hayatı etkiliyor ve küresel istikrar ve barış için zorluklar yaratıyor. Evet ve uluslararası işbirliğinin bu sorunları etkili bir şekilde ele almak için gerekli olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Ülkelerin çözüm bulmak ve farklı kültürler arasında anlayışı teşvik etmek için birlikte çalışması gerekir.
Bu karmaşık bir durum. Ancak diyalog ve diplomasi kalıcı değişimin önünü açabilir. Kabul ettim. Eğitim ve farkındalık, çatışmaların daha da tırmanmasını önlemede de hayati roller oynamaktadır. Evet, toplulukları bilgiyle güçlendirmek, barışı ve şiddete karşı dayanıklılığı teşvik edebilir. Bu umut verici bir bakış açısı ve uyumlu çabalarla ilerlemenin mümkün olduğuna inanıyorum. Ders 17. Kalkıştan önce temel bilgiler. Gitmeden önce listemizi kontrol etmemiz için neye ihtiyacımız var? İyi fikir. Seyahat belgelerimizi ve gerekli biletleri hazır bulundurduğumuzdan emin olmalıyız bence. Kesinlikle. Her şeyin organize edilmesi kesinlikle ayrılışımızı daha sorunsuz hale getirecektir. Başka ne getirmek istiyorsun? Yolculuk için atıştırmalıklar ve içecekler paketlemeyi de düşünmeliyiz. Seyahat etmeyi çok daha keyifli hale getirir. Bu harika bir nokta. Ayrıca havaalanında her şeyi satın almak yerine paradan tasarruf edebilir. Kesinlikle. Ayrıca yolculuk sırasında eğlenmek için bir kitap getirmeyi veya bazı podcastleri indirmeyi seviyorum. Evet, okuyacak veya dinleyecek bir şeye sahip olmak zamanın geçmesine neden olabilir. İhtiyacımız olan başka bir şey var mı? Cihazlarımızın şarj cihazlarını unutmayalım. Özellikle seyahat ederken bağlı kalmak önemlidir. İyi düşünce. Benimkini de hazırladığımdan emin olacağım. Böylece hepimiz maceramıza hazırız. Ders 18. Günlük bağlantılar. Bugün harika bağlantılar. Merhaba, gününüz şimdiye kadar nasıl geçti? Selamlar. Oldukça iyiydi. Sorduğun için teşekkürler. İşle meşguldüm ama güzel bir mola vermeyi başardım. Bunu duymak harika. Mola vermek, gün boyunca üretken ve tazelenmiş kalmak için çok önemlidir. Kesinlikle. Hızlı bir yürüyüş için dışarı çıktım ve zihnimi temizlemeye ve enerjimi artırmaya yardımcı oldu. Yürüyüş kulağa hoş geliyor. Doğanın bizi sadece birkaç dakikalığına bile nasıl gençleştirebileceği şaşırtıcı. Evet, biraz temiz hava ve manzara değişikliğinden sonra her zaman daha odaklanmış hissediyorum. Peki ya sen? Günün nasıl geçti? Çok iyiydi. Bazı projeler üzerinde çalışıyorum ve kaydettiğim ilerlemeden memnunum. Bu harika. Çabalarınızın karşılığını görmek her zaman ödüllendiricidir. Hangi projeler üzerinde çalışıyorsunuz? Bazı yeni içerik stratejileri geliştiriyorum ve gittiği yön için heyecanlıyım. Ders 19. Tartışmalı perspektifler. Snow'un makalesi oldukça tartışmalıydı. Bilim ve teknolojinin göz ardı edildiği konusunda herkes onunla aynı fikirde değildi. Bu doğru. Farklı görüşlerin toplumumuzda bu kadar canlı tartışmaları nasıl tetikleyebileceği ilginç. Kesinlikle. Bazıları ilerlemelere öncelik verildiğine inanırken diğerleri göz ardı edildiklerini düşünüyor. Evet ve resmin tamamını anlamak için argümanın her iki tarafını da dikkate almak önemlidir. Kesinlikle. Bu konular hakkında diyaloga girmek, eldeki konular hakkında daha fazla farkındalığa yol açabilir. Çeşitli bakış açılarına açık olmamız ve sağlıklı tartışmaları teşvik etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Evet ve farklı bakış açılarını keşfetmek, karmaşık konuları anlamamıza, büyümemize ve gelişmemize yardımcı olabilir. Kesinlikle. Aldığımız bilgileri bilgilendirmek ve eleştirel bir şekilde değerlendirmek çok önemlidir.
Katılıyorum. Bu şekilde tartışmalara olumlu katkıda bulunabilir ve dengeli ilerlemeyi savunabiliriz. Ders 20. Çalışma alışkanlıkları. Hayır, genellikle aynı anda uzun saatler çalışırım. Öğrenmeye her zaman böyle yaklaştım. Bunu anlıyorum. Ama onu parçalamak odaklanmanıza ve bilgileri daha iyi korumanıza yardımcı olabilir. Bu iyi bir nokta. Sanırım rutinime yeni alıştım ama yeni yöntemler denemeye açığım. Kesinlikle. Aralarında molalar olan daha kısa çalışma oturumları aslında üretkenliği ve yaratıcılığı artırabilir. Bunun nasıl etkili olabileceğini görebiliyorum. Tekrar dağılmadan önce beynin dinlenmesini ve şarj olmasını sağlar. Kesinlikle. Ayrıca, tükenmişliği azaltabilir ve motivasyonunuzu uzun vadede yüksek tutabilir. Sanırım bir şans vereceğim. Çalışma alışkanlıklarımı karıştırmak daha iyi sonuçlara yol açabilir. Kesinlikle. Her şey sizin için en iyi olanı bulmakla ilgilidir ve deney yapmak yolculuğun bir parçasıdır. Tavsiyenizi takdir ediyorum. Daha kısa oturumlar uygulamaya başlayacağım ve nasıl gideceğini göreceğim. Ders 21. Yaz sıcaklığı. Yazın ardından yaz aylarında hava çok ısınabilir ve bu da açık hava etkinliklerini zorlaştırır. Bu doğru. Isı, özellikle günün yoğun saatlerinde bunaltıcı olabilir. Kesinlikle. Bu zamanlarda nemli kalmak ve çok fazla güneşe maruz kalmaktan kaçınmak çok önemlidir. Kesinlikle. Açık hava aktivitelerimi her zaman sabahın erken saatlerinde veya daha serin olduğunda öğleden sonra planlamaya çalışırım. Akıllı hareket. Bu zamanlar sıcaktan yorgun hissetmeden doğanın tadını çıkarmak için mükemmeldir. Ayrıca, gün doğumu veya gün batımının güzelliğini takdir etmek için harika bir fırsat. Evet, o anlarda gökyüzündeki renklerde büyülü bir şey var. Kesinlikle. Serin ve rahat kalmak, yaz aylarının tadını sonuna kadar çıkarmanın anahtarıdır. Katılıyorum. Biraz planlama ile güvende kalırken yazdan en iyi şekilde yararlanabiliriz. Ders 22. Spor rekabeti. New York Knicks. Pek çok taraftarın sağ kolunu yenmek için bana bir hediye gönderdiği zaman kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu epey bir iltifat. Rakiplerine duydukları saygı düzeyini gerçekten gösteriyor. Değil mi? Kesinlikle. Şiddetli rekabette bile sportmenlik ve yoldaşlığa yeri olduğunu hatırlatıyor. Kesinlikle. Sporun heyecanını artırdığı için takımların rakiplerini kabul etmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Evet ve bu rekabetin dramasıyla gelişen hayranlar için unutulmaz anlar yaratıyor. Rakip bir takımdan hediye alsaydınız ne yapardınız? Muhtemelen onu eşsiz bir hatıra parçası olarak değerlendirirdim. Bana gördüğümüz heyecan verici maçları hatırlatacak bir şey. Doğru mu? Rekabet ruhunu ve sahada ortaya çıkan hikayeleri kutlamanın bir yolu. Kesinlikle. Rekabetler sporu bu kadar ilgi çekici kılan şeydir. Ve bu hediyeler var olabilecek karşılıklı saygıyı sembolize eder. Kesinlikle. Rekabette bile rakiplerimizin yeteneğini ve özverilerini takdir edebileceğimizi güzel bir hatırlatma. Ders 23. Uygulama temelleri. Bu uygulama materyallerini elinizde bulundurmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Seanslarımız için her zaman faydalıdırlar.
Kesinlikle. Doğru araçlara sahip olmak, öğrenme deneyimimizi önemli ölçüde geliştirebilir ve bizi motive edebilir. Evet ve gereksiz dikkat dağıtıcı şeyler olmadan becerilerimizi geliştirmeye odaklanmamızı sağlar. Sizce uygulamamız için nelere öncelik vermeliyiz? Zihnimizi ve bedenlerimizi hazırlamak için ısınma egzersizleri gibi temellerle başlamamız gerektiğine inanıyorum. Bu mükemmel bir anlam ifade ediyor. İyi bir ısınma, verimli bir seansın tonunu gerçekten belirleyebilir. Kesinlikle. Daha sonra geliştirmek istediğimiz belirli tekniklere geçerek tüm yönleri kapsadığımızdan emin olabiliriz. Bu yaklaşımı seviyorum. Uygulamamızı yapılandırılmış tutar ve ilerlememizi etkili bir şekilde izlememizi sağlar. Kesinlikle. Ayrıca geriye bakmak ve tutarlı uygulamalarla ne kadar ileri gittiğimizi görmek her zaman tatmin edicidir. Kesinlikle. Doğru zihniyet ve kaynaklarla becerilerimizde önemli adımlar atabiliriz. Ders 24. Para birimi dönüştürme. 1200 yerel para alabiliyorum. Bu harika. Lütfen bunun dolara nasıl dönüştüğünü anlamama yardım eder misiniz? Tabii ki. Seyahat etmeden önce döviz kurunu bilmek her zaman yararlıdır. Böylece uygun bir şekilde bütçe yapabilirsiniz. Kesinlikle. Seyahatimin tadını çıkarırken paramdan en iyi şekilde yararlanacağımdan emin olmak istiyorum. Bu akıllı bir yaklaşım. Dönüşümü bilmek, yiyecek ve aktivitelere ne kadar harcayabileceğinizi ölçmenize yardımcı olabilir. Evet, ayrıca seyahatlerim sırasında ortaya çıkabilecek bahşiş ve diğer masraflar için de çok önemli. Kesinlikle. Yerel para birimini iyi kavramak, deneyiminizi çok daha sorunsuz hale getirecektir. Yani oradayken oranları nasıl takip edebilirim? Gerçek zamanlı döviz kurları sağlayan uygulamaları kullanabilirsiniz. Hareket halindeki gezginler için çok uygundurlar. Bu harika bir fikir. Kesinlikle bütçem dahilinde kalmama ve bilinçli kararlar almama yardımcı olacak. Ders 25. Bakkal alışverişi. Bugün taze sebze, meyve, ekmek ve bazı süt ürünleri aldım. Evde sağlıklı yiyeceklere sahip olmak harika hissettiriyor. Kulağa harika geliyor. Besleyici yemekler hazırlamak için taze malzemeler gereklidir. Aklınızda hangi tarifler var? Sebzelerle renkli bir tavada kızartma yapmayı ve belki tatlı olarak meyve salatası yapmayı düşünüyorum. Kulağa lezzetli geliyor. Tavada kızartması çok yönlüdür. Elinizdeki her şeyi karıştırabilir ve eşleştirebilirsiniz. Kesinlikle. Ayrıca hazırlanmaları hızlıdır. Bu da yoğun hafta içi geceler için mükemmeldir. Ve meyve salatası hoş bir dokunuş. Canlandırıcı ve fazladan meyveleri tüketmenin harika bir yolu. Evet, taze malzemelerle yemek pişirmenin sadece daha lezzetli olmakla kalmayıp sağlığımız için de daha iyi olduğunu seviyorum. Kesinlikle. Yemek pişirme sürecinin tadını çıkarırken kendimize bakmanın harika bir yolu. Kesinlikle. Bu yemeklere başlamak ve taze ürünlerin lezzetlerinin tadını çıkarmak için heyecanlıyım. Ders 26. Deniz karşılaşması. Evet, geçen yaz dalış yaparken nadir bir deniz canlısı türüyle karşılaştım. Gerçekten inanılmazdı. Vay canına. Kulağa harika geliyor. Ne tür bir deniz canlısı gördünüz ve onunla karşılaşmak nasıl bir duygu? Suyun içinde zarif bir şekilde süzülen canlı bir deniz kaplumbağasına rastladım ve böyle güzelliğe yakından tanık olmak gerçeküstü hissettirdi.
Nefes kesen bir deneyim olmalı. Deniz kaplumbağaları çok görkemli yaratıklardır. Herhangi bir fotoğraf çekmeyi başardınız mı? Evet, çarpıcı fotoğraflar çektim. Ama hiçbir şey onunla suda olma hissiyle kıyaslanamaz. Sadece hayal edebiliyorum. Dalışı bu kadar özel kılan anlardır. Doğayla bir olmak gerçekten unutulmaz. Kesinlikle. Her dalış, deniz yaşamına bakış açımızı değiştirebilecek benzersiz karşılaşmalar potansiyeline sahiptir. Kesinlikle. Okyanuslarımızı ve içinde yaşayan inanılmaz yaratıkları korumanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Kesinlikle. Bunun gibi deneyimler koruma çabalarını savunmamız ve deniz ekosistemlerini korumamız için bize ilham veriyor. Ders 27. Alışveriş listesi. Bugün alışveriş listesinde neler var? Önümüzdeki hafta yumurta, süt ve ekmeğe ihtiyacımız var. Kulağa hoş geliyor. Bu temel malzemeler pek çok öğün için gereklidir. Tercih ettiğiniz belirli markalar var mı? Genelde organik seçenekleri tercih ederim, özellikle yumurta ve süt için. Tadı çok daha güzel. Katılıyorum. Organik ürünler genellikle daha zengin bir tada sahiptir ve genel olarak daha sağlıklıdır. Peki ya ekmek? Ekmek için tam tahıl seçmeyi seviyorum. Daha doyurucu ve besinlerle dolu. Bu harika bir seçim. Tam tahıllı ekmek sandviçler veya tost için mükemmeldir. Listeye başka bir şey eklemek ister misiniz? Belki biraz taze meyve ve sebze, atıştırmak ve öğünleri eklemek için harikalar. Kesinlikle. Yemeklerimizi ilginç ve besleyici tutmak için iyi bir çeşitliliğe sahip olduğumuzdan emin olalım. Mükemmel, tüm bu temel unsurlarla önümüzdeki hafta için hazır olacağız. Ders 28. Sanat malzemeleri. Not defterleri ve kalemleri olduğunu fark ettim. Ama aynı zamanda boya ve fırça gibi çeşitli sanat malzemeleri de var. Bu harika. Çeşitli sanat malzemelerine sahip olmak yaratıcılığa gerçekten ilham verebilir. Ne alacağını düşünüyorsun? Denemek için sulu boya almayı düşünüyorum. Çok yönlü ve kullanımı eğlenceli. Harika seçim. Sulu boya böyle güzel efektler yaratabilir. Aklınızda herhangi bir proje var mı? Manzara boyamayı denemek istiyorum. Doğayı kağıda yakalamanın büyülü bir yanı var. Kulağa harika geliyor. Sanatın çevremizdeki dünyaya bakış açımızı ifade etmemize nasıl izin verdiğini seviyorum. Kesinlikle. Ayrıca yoğun bir günün ardından gevşemek ve rahatlamak için harika bir yoldur. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. İşteyken kaliteli fırçalar bulalım. İşimizde büyük bir fark yaratabilirler. Kesinlikle. İyi fırçalar sanat eserimizi yükseltebilir ve arzu ettiğimiz etkileri elde etmemize yardımcı olabilir. Ders 29. Çin Seddi. Çin'in tüm kuzeyinde inşa edilmiş bir duvar olduğunu biliyor muydunuz? Bu savunma duvarı yaklaşık 2000 mil uzanıyordu ve büyüleyici bir tarihe sahipti. Evet, Çin Seddi inanılmaz bir mühendislik başarısı. İnşa etmek için büyük çaba sarf etmiş olmalı. Kesinlikle. Yüzyıllar boyunca inşaatına katkıda bulunan binlerce işçiyi düşünmek dikkat çekicidir. Ve savunmadan sınır kontrolüne kadar birçok amaca hizmet etti. Çin tarihinin ne önemli bir parçası. Doğru mu? Bu sadece bir duvar değil.
bir medeniyetin gücünü ve kararlılığını temsil ediyor. Kesinlikle. Ayrıca, duvardaki manzaralar güzel manzaraya bakan nefes kesici olmalı. Sadece hayal edebiliyorum. Üzerinde yürümek, zamanda geri adım atmak, tarihi ilk elden deneyimlemek gibi olurdu. Kesinlikle. Kültür ve tarihin bu tür anıtsal yapılar aracılığıyla nasıl korunduğunun bir hatırlatıcısıdır. Bir gün ziyaret etmeyi çok isterim. Kesinlikle seyahat listemde. Ders 30. Kafe ziyareti. Elbette sorun değil. Herkesin bahsettiği o yeni kafeyi de deneyebiliriz. Harika şeyler duydum. Kulağa eğlenceli bir fikir gibi geliyor. Manzara değişikliği, özellikle yeni bir yerde ferahlatıcı olabilir. Kesinlikle. Menülerini ve hangi eşsiz yiyecekleri sunduklarını merak ediyorum. Henüz kontrol ettin mi? Henüz değil, ama çevrimiçi resimler gördüm ve atmosfer rahat ve davetkar görünüyor. Bunu duymak harika. Rahatlamak ve zamanınızın tadını çıkarmak istediğinizde rahat bir ortam her zaman bir artıdır. Kesinlikle. Sanırım lezzetli bir kahve eşliğinde yetişmek ve gevşemek için mükemmel bir yer olacak. Evet ve hamur işlerini denemek de keyifli bir ikram olabilir. Kesinlikle. Ne sunabileceklerini görmek için heyecanlıyım. Güzel bir küçük macera olacak. Bekleyemem. Bu hafta sonu gitmek ve birlikte kaliteli zaman geçirmek için planlar yapalım.